Üçüncü maksat, umum ehli dalaletin vekili. İkinci sualine karşı, haşiye, ikinci maksadın başındaki sual demektir. Yoksa, hatimenin ahirindeki bu küçücük sual değildir. Kat'î ve mukni ve mülzim cevabı aldıktan sonra, şöyle üçüncü bir sual ediyor. Diyor ki, Kur'an'da, ahsenul halikîn, erhamur rahimin gibi kelimat, başka halıklar, rahimler bulunduğunu işaret eder. Hem diyorsunuz ki, Halik-i alemin nihayetsiz kemalatı var. Bütün enva-ı kemalatın en nihayet mertebelerini camidir. Halbuki eşyanın kemalatı, ezdat ile bilinir, elem olmazsa lezzet bir kemal olmaz, zulmet olmazsa ziya tahakkuk etmez, firak olmazsa visal lezzet vermez ve hakeza. El cevap. Birinci şıkka 5 işaret ile cevap veririz. Birinci işaret, Kur'an, baştan başa tevhidi ispat ettiği ve gösterdiği için, bir delil-i kat'idir ki, Kur'an-ı Hakîm'in o nevi kelimeleri, sizin fehmettiğiniz gibi değildir. Belki ahsenül halikîn demesi, halikiyet mertebelerinin en ahsenindedir demektir ki, başka halik bulunduğuna hiç delaleti yok. Belki halikiyetin sair sıfatlar gibi çok meratibi var. Ahsenül halikîn demek, meratibi halikiyetin en güzel, en münteha mertebesinde bir Halik-i Zülcelal'dir demektir. İkinci işaret, ahsenül halikîn gibi tabirler, halikların taaddüdüne bakmıyor. Belki mahlukiyetin envaına bakıyor. Yani her şeye layık bir tarzda, en güzel bir mertebede halk eder bir Halık'tır. Nasıl ki şu manayı, ahsene külle şeyin halakah gibi ayetler ifade eder. Üçüncü işaret, ahsenül halikîn, Allahu Ekber, hayrul fasilin, hayrul muhsinin gibi tabirattaki müvazene, Cenab-ı Hakk'ın vakideki sıfat ve ef'ali, sair o sıfat ve ef'alin numunelerine malik olanlarla müvazene ve tafdil değildir. Çünkü bütün kainatta cin ve ins ve melekte olan kemalat, onun kemaline nispeten zayıf bir gölgedir, nasıl müvazeneye gelebilir? Belki müvazene, insanların ve bahusus ehli gafletin nazarına göredir. Mesela, nasıl ki bir nefer, onbaşısına karşı kemali itaat ve hürmeti gösteriyor, bütün iyilikleri ondan görüyor, padişahı az düşünür. Onu düşünse de yine teşekküratını onbaşıya veriyor. İşte böyle bir nefere karşı denilir. Yahu, padişah senin onbaşından daha büyüktür. Yalnız ona teşekkür et. Şimdi şu söz, vakideki padişahın haşmetli hakiki kumandanlığı ile onbaşısının cüz'i suri kumandanlığını müvazene değil, çünkü o müvazene ve tafdil manasızdır. Belki neferin nazar-ı ehemmiyet ve irtibatına göredir ki, onbaşısını tercih eder, teşekküratını ona verir, yalnız onu sever. İşte bunun gibi Halik ve mün'im tevehhüm olunan zahiri esbab, ehli gafletin nazarında mün'im-i hakikiye perde olur. Ehli gaflet onlara yapışır, nimet ve ihsanı onlardan bilir. Medh-ü senalarını onlara verir. Kur'an der ki, Cenab-ı Hak daha büyüktür, daha güzel bir Halık'tır, daha iyi bir muhsindir, ona bakınız, ona teşekkür ediniz. Dördüncü işaret, müvazene ve tafdil, vakî mevcutlar içinde olduğu gibi, imkani, hatta farazi eşyalar içinde dahi olabilir. Nasıl ki ekser mahiyetlerde müteaddit meratib bulunur, öyle de Esma-i İlahiye ve Sıfat-ı Kutsiye'nin mahiyetlerinde de akıl itibariyle hadsiz meratib bulunabilir. Halbuki Cenab-ı Hak, o sıfat ve esmanın mümkün ve mutasavver bütün meratibinin en ekmelinde, en ahsenindedir. Bütün kainat, kemalatıyla bu hakikate şahittir. Lehul esmaül husna, bütün esmasını ahseniyet ile tavsif, şu manayı ifade ediyor. Beşinci işaret, şu müvazene ve müfadele, Cenab-ı Hakk'ın masivaya mukabil değil, belki iki nevi tecelliyat ve sıfatı var. Biri, vahidiyet sırrıyla
ve vesait ve esbab perdesi altında ve bir kanunu umumi suretinde tasarrufatıdır. İkincisi, ehadiyet sırrıyla perdesiz, doğrudan doğruya, hususi bir teveccüh ile tasarruftur. İşte ehadiyet sırrıyla doğrudan doğruya olan ihsanı ve icadı ve kibriyası ise, vesait ve esbabın mezahiriyle görünen asar ihsanından ve icat ve kibriyasından daha büyük, daha güzel, daha yüksektir demektir. Mesela, nasıl bir padişahın, fakat veli bir padişahın, ki umum memurları ve kumandanları sırf bir perde olup, bütün hüküm ve icraat onun elinde farz ediyoruz. O padişahın tasarrufat ve icraatı iki çeşittir. Birisi, umumi bir kanunla, zahiri memurların ve kumandanların suretinde ve makamların kabiliyetine göre verdiği emirler ve gösterdiği icraatlardır. İkincisi, umumi kanunla değil ve zahiri memurları da perde yapmayarak, doğrudan doğruya ihsanat-ı şahanesi ve icraatı daha güzel, daha yüksek denilebilir. Öyle de, Sultan-ı Ezel ve Ebed olan Halık-ı Kainat, çendan vesait ve esbabı icraatına perde yapmış, haşmet-i rububiyetini göstermiş, fakat ibadının kalbinde hususi bir telefon bırakmış ki, esbabı arkada bırakıp, doğrudan doğruya ona teveccüh etmek için, ubudiyeti hassa ile mükellef edip, İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in deyiniz diye, kainattan yüzlerini kendine çevirir. İşte, Ahsenul Halikîn, Erhamur Rahimin, Allahu Ekber meanisi şu manaya da bakıyor. Vekilin ikinci şık sualine 5 remiz ile cevaptır. Birinci remiz, sualde diyor ki, bir şeyin zıttı olmazsa, o şeyin nasıl kemali olabilir? El cevap, şu sual sahibi, hakiki kemali bilmiyor. Yalnız nisbi bir kemal zannediyor. Halbuki, gayre bakan ve gayre nispeten hasıl olan meziyetler, faziletler, tefevvuklar, hakiki değiller, nisbidirler, zayıftirler. Eğer gayr, nazardan sakıt olsalar, onlar da sukut ederler. Mesela, sıcaklığın nisbi lezzeti ve fazileti, soğuğun tesiriyledir. Yemeğin nisbi lezzeti, açlık eleminin tesiriyledir. Onlar gitse, bunlar da azalır. Halbuki, hakiki lezzet ve muhabbet ve kemal ve fazilet odur ki, gayrın tasavvuruna bina edilmesin, zatında bulunsun ve bizzat bir hakikat-ı mukarrere olsun. Lezzeti vücut ve lezzeti hayat ve lezzeti muhabbet ve lezzeti marifet ve lezzeti iman ve lezzeti beka ve lezzeti rahmet ve lezzeti şefkat ve hüsnü nur ve hüsnü basar ve hüsnü kelam ve hüsnü kerem ve hüsnü siret ve hüsnü suret ve kemali zat ve kemali sıfat ve kemali ef'al gibi bizzat meziyetler, gayr olsun olmasın, şu meziyetler tebettül etmez. İşte Sani Zülcelal ve Fatır-ı Zülcemal ve Halik-i Zülkemal'in bütün kemalatı hakikiyedir, zatiyedir. Gayr ve masiva ona tesir etmez, yalnız mezahir olabilirler. İkinci remiz, Seyyid Şerif-i Cürcani, Şerhül Mevakıf'ta demiş ki, sebebi muhabbet ya lezzet veya menfaat, ya müşakelet yani meyli cinsiyet, ya kemaldir. Çünkü kemal mahbubu lizatihidir. Yani ne şeyi seversen, ya lezzet için seversin, ya menfaat için, ya evlada meyil gibi bir müşakele-i cinsiye için, ya kemal olduğu için seversin. Eğer kemal ise, başka bir sebep, bir garaz lazım değil. O bizzat sevilir. Mesela eski zamanda sahibi kemalat insanları herkes sever. Onlara karşı hiçbir alaka olmadığı halde, istihsankârane muhabbet edilir. İşte Cenab-ı Hakk'ın bütün kemalatı ve Esma-i Hüsna'sının bütün meratipleri ve bütün faziletleri, hakiki kemalat olduklarından bizzat sevilirler. Mahbubetün lizatihadırlar. Mahbubu bilhak,
ve Habibi hakiki olan Zat-ı Zülcelal, hakiki olan kemalatını ve sıfat ve esmasının güzelliklerini kendine layık bir tarzda sever, muhabbet eder. Hem o kemalatın mazharları, ayneleri olan sanatını ve masnuatını ve mahlukatının mehasinini sever, muhabbet eder. Enbiyasını ve evliyasını, hususan Seyyidül Mürselin ve Sultanül Evliya olan Habibi Ekrem'ini sever. Yani kendi cemalini sevmesiyle o cemalin aynesi olan Habibini sever ve kendi esmasını sevmesiyle o esmanın mazhar-ı camii ve zişuru olan o Habibini ve ihvanını sever. Ve sanatını sevmesiyle o sanatın dellal ve teşhircisi olan o Habibini ve emsalini sever. Ve masnuatını sevmesiyle o masnuata karşı maşallah, barekallah, ne kadar güzel yapılmışlar diyen ve takdir eden ve istihsan eden o Habibini ve onun arkasında olanları sever. Ve mahlukatının mehasinini sevmesiyle o mehasin ahlakın umumunu cami olan o Habibi Ekrem'ini ve onun etba ve ihvanını sever, muhabbet eder. 3. remiz, umum kainattaki umum kemalat, bir Zat-ı Zülcelal'in kemalinin ayatıdır ve cemalinin işaratıdır. Belki hakiki kemaline nispeten bütün kainattaki hüsn ve kemal ve cemal, zayıf bir gölgedir. Şu hakikatin 5 hüccetine icmalen işaret ederiz. 1. hüccet, nasıl ki mükemmel, muhteşem, münakkaş, müzeyyen bir saray, mükemmel bir ustalık, bir dülgerliğe, bilbedahe delalet eder. Ve mükemmel fiil olan o dülgerlik, o nakkaşlık, biz zarure, mükemmel bir faile, bir ustaya, bir mühendise ve nakkaş ve musavvir gibi unvan ve isimleriyle beraber delalet eder. Ve mükemmel o isimler dahi, şüphesiz o ustanın mükemmel, sanatkarane sıfatına delalet eder. Ve o kemali sanat ve sıfat, bilbedahe o ustanın kemali istidadına ve kabiliyetine delalet eder. Ve o kemali istidat ve kabiliyet, biz zarure o ustanın kemali zatına ve ulviyeti mahiyetine delalet eder. Aynen öyle de, şu saray alem, şu mükemmel, müzeyyen eser, bilbedahe gayet kemaldeki ef'ale delalet eder. Çünkü eserdeki kemalat, o ef'alin kemalatından ileri gelir ve onu gösterir. Kemali ef'al ise, biz zarure bir faili mükemmele ve o failin kemal esmasına, yani asara nispeten, müdebbir, musavvir, hakim, rahim, müzeyyin gibi isimlerin kemaline delalet eder. İsimlerin ve unvanların kemali ise, şeksiz şüphesiz o failin kemali evsafına delalet eder. Zira, sıfat mükemmel olmazsa, sıfattan neş'et eden isimler, unvanlar mükemmel olamaz. Ve o evsafın kemali, bilbedahe şuunat-ı zatiyenin kemaline delalet eder. Çünkü sıfatın mebdeleri, o şuun-u zatiyedir. Ve şuun-u zatiyenin kemali ise, bi ilmel yakîn, zat-ı zîşûnun kemaline ve öyle layık bir kemaline delalet eder ki, o kemalin ziyası, şuun ve sıfat ve esma ve ef'al ve asar perdelerinden geçtiği halde, şu kainatta yine bu kadar hüsnü ve cemali ve kemali göstermiş. İşte şu derece hakiki kemalat-ı zatiyenin bürhan-ı kat'î ile vücudu sabit olduktan sonra, gayre bakan ve emsal ve ezdada tefevvuk cihetiyle olan nisbi kemalatın ne ehemmiyeti kalır, ne derece sönük düşer, anlarsın. 2. hüccet, şu kainata nazar-ı ibretle bakıldığı vakit, vicdan ve kalp, bir hadsi sadıkla hisseder ki, şu kainatı bu derece güzelleştiren ve süslendiren ve enva mehasin ile tezyin edenin, nihayet derecede bir cemal ve kemalatı vardır ki, şöyle yapıyor. 3. hüccet, malumdur ki, mevzun ve muntazam ve mükemmel ve güzel sanatlar, gayet güzel bir programa istinad eder. Mükemmel ve güzel bir program ise, mükemmel ve güzel bir ilme ve güzel bir zihne ve güzel bir kabiliyet-i ruhiyeye delalet eder.
Demek ruhun manevi güzelliğidir ki, ilim vasıtasıyla sanatında tezahür ediyor. İşte şu kainat, hadsiz mehasin-i maddiyesiyle bir manevi ve ilmi mehasinin tereşşühatıdır. Ve o ilmi ve manevi mehasin ve kemalat, elbette hadsiz bir sermediği hüsn ve cemalin ve kemalin cilveleridir. Dördüncü hüccet, malumdur ki, ziyayı verenin ziyadar olması lazım, tenvir edenin nurani olması gerek. İhsan, gınadan gelir, lütuf latiften zuhur eder. Madem öyledir, kainata bu kadar hüsn ve cemal vermek ve mevcudata muhtelif kemalat vermek, ışık güneşi gösterdiği gibi bir cemal-i sermediği gösterirler. Madem mevcudat, zeminin yüzünde büyük bir nehir gibi kemalatın lem'alarıyla parlar geçer, o nehir, güneşin cilveleriyle parladığı gibi, şu seyli mevcudat dahi, hüsn ve cemal ve kemalin lem'alarıyla muvakkaten parlar gider. Arkalarından gelenler aynı parlamayı, aynı lem'aları gösterdiklerinden anlaşılıyor ki, cereyan eden suyun kabarcıklarındaki cilveler, güzellikler, nasıl kendilerinden değil, belki bir güneşin ziyasının güzellikleri, cilveleridir. Öyle de, şu seyli kainattaki muvakkat parlayan mehasin ve kemalat, bir şems-i sermediğinin lemaat-ı cemali esmasıdır. Ne'am tefanil mir'at, zevalül mevcudat, ma'a tecellid daim, ma'al feyzil mülazim, min azharil zavahir, ennel cemalel zahire, leyse mülkel mezahir, min efsahi tibyanin, min evdahi bürhanin, lil cemalil mücerret, lil ihsanil müceddet, lil vacibil vücud, lil bakil vedud. Beşinci hüccet. Malumdur ki, 3-4 muhtelif yoldan gelenler, aynı bir hadiseyi söyleseler, yakîni ifade eden tevatür derecesinde o hadisenin kat'î vukuuna delalet eder. İşte, meşrepçe ve meslekçe ve istidatça ve asırca gayet muhtelif, ayrı ayrı bütün muhakkikînin muhtelif tabakatından ve evliyanın muhtelif turuklarından ve asfiyanın muhtelif mesleklerinden ve hükemâ-i hakikiyenin muhtelif mezheplerinden olan bütün ehli keşif ve zevk ve şuhud ve müşahede, keşif ve zevk ve şuhud ile ittifak etmişler ki, kainat mezahirinde ve mevcudat aynelerinde görülen mehasin ve kemalat, bir tek zat-ı vacibül vücudun tecelliyat-ı kemalidir ve cilve-i cemali esmasıdır. İşte bunların icmağı, sarsılmaz bir hücceti kâtâdır. Tahmin ederim ki, şuremizde ehli dalaletin vekili, işitmemek için kulağını kapayıp kaçmaya mecburdur. Zaten zulmetli kafaları, huffaş misillü, bu nurları görmeye tahammül edemezler. Öyleyse, bundan sonra onları pek de nazara almayacağız.